44 doğumluyum. 78 yaşındayım. Çok şükür. Maşallah. Ve lise yıllarımdan itibaren ben sorgulayıcı ve doğruya ulaştırıcı arayış kişiliğimle bu Antakya'daki ve Hatay'daki farklı dini görüşlerin nedenlerini araştırmaya başladım. Allah var, tek diyoruz ama farklı inanışta olan insanlar var. Peki Müslümanlık diyoruz, parçalanmış farklı farklı düşman gruplar var. Farklılaştın ama düşman olmayın birader. Farklılaşmışsın, farklı görüşte olmuşsun. Görüşler saygıya layıktır. Özgür irade var. Fikir özgürlüğü var. Düşüneceksin. Düşman grup oluşturmayacaksın. Kur'an yasaklıyor çünkü. Ve Hz. Muhammed'e En'am suresinin 159. ayetinde sakın din temelli düşman gruplarla beraber olma, onlardan uzak dur der. Onları sen bize bırak der ayette. En'am suresi 159. Dolayısıyla işte o farklı görüşte olmanın verdiği motivasyonla ve kışkırtıcılıkla ben Kur'an'ı araştırmaya başladım lise yıllarımdan itibaren. Ana dilim Arapça. Telaffuzları, aynları, şeyler hepsini çok iyi yetişmiş bir yapımız var. Ana dil, 2 tane ana dille büyüdük çünkü. Bir Türkçe, bir de Arapçayla. Daha sonra tabii kendimi geliştirdim ve enteresandır. Ben hekim oldum. Hekimliğimin ilk görevi Maraş Pazarcık'taydı. Pazarcık benim hekimliğimin ilk görev yeridir. Ve Pazarcık'ta da farklı dini görüşte toplum yapısı var. Hemen oradan çıktım. Mardin Midyat'ta görev yaptım. Ve Mardin yine çoklu görüşte kişilerin yaşadığı medeniyetler şehridir. Orada da ben 1 sene kaldım ve 1 sene boyunca bir müftüyle dostluk çerçevesinde Kur'an çalışmaları yaptık. Biz tartışmaları yaptık. Arapçamı ilerlettim. Farklı. Yani benim sadece nöroloji öğretim üyeliğimi değerlendiriyor insanlar. Yüzeysel olarak ama ben küçükten itibaren ben bunun peşindeyim. Neler yapılması gerektiğini de ben çok iyi izledim. Benim rahmetli eşim Mardinliydi. Mardin eşrafından. Dolayısıyla ben Mardin'de de yine çok farklı görüşler ileri gelenleriyle de sürekli sohbet ederdim. Güzel, iki kent zaten. İki kent hem kültürel yapısı, sosyokültürel yapısı hem de bizim fizyonomimiz çok benzer Mardin halkı. Mardin'in yerlisi ama. Ve Mardin'in yerlisi de bizimle aynı fizyonomide. Dolayısıyla bizim fizyonomimiz Mardin'deki esas yerlilerin fizyonomisiyle Antakya'nın esas yerlisinin fizyonomisi aynıdır ve biz Araplara benzemeyiz bizim fizyonomimiz. Onun için bizim Araplıkla ilgimiz yok. Arapça konuşuruz. Neden? Çünkü Halife Ömer zamanına kadar dillerimiz farklıydı. Yani 639'a kadar. 639'da Halife Ömer'in ordusu Şam, Halep'e kadar ve Hatay'ı da dahil etmek üzere ilerleyince Arap orduları orada kalmaya başladılar. Onların etkisi ve baskısıyla Müslümanlığı kabul ettirme yaklaşımlarıyla orada çünkü Muaviye şöyle bir şey yapmıştı. Enteresandır. Emevi devletini kurunca halifelerden sonra Müslümanlığı kabul edenleri vergiden muaf tuttu. Baktı ki Müslümanlığı kabul edenlerin sayısı arttı. Vergi alacak nüfus azaldı. O zaman ne yaptı? Kur'an'ı Arapça okumasını bilenlerin sadece vergisini almayacağım dedi. Böyle bir strateji uyguladı ve ondan sonra zaten Muaviye'nin oluşturduğu bu etkiyle Kur'an'ın sadece Arapça okunması önemlidir diye bir yargı kaldı bugüne kadar. Yoksa esasında Kur'an'ın her dilde olması Hz. Muhammed'in kabul ettiği bir şeydi. Ve ilk Kur'an'ın Farsça okunmasına cevaz veren, yani müsaade eden Hz. Muhammed oldu. Peki bununla ilgili bir ayet var mı? Neyle ilgili? Kat'i bir ayet var mı Kur'an'ın içinde? Arapça mümkün değil. Anlaya şey okuyun der. Müddessir suresi net. Anlaya, üzerinde düşüne ve Zuhruf suresi net söylüyor zaten. Siz ondan sorgulanacaksınız, sorumlusunuz. Anladığınız dilde okuyun. Yani biz size anlamanız için çekirdek kadro Hz. Muhammed ve ekibi anlayasınız diye biz size Kur'an'ı Arapça indirdik der. Anlayasınız diye. O zaman bu ne anlama geliyor? Kur'an'ı tercüme etme
yeteneğinde ve kendini o özellikle gören kişi olarak bizlerin Kur'an'ı toplumun ana diline önüne koymamız lazım. O bizim sorumluluğumuz çünkü. Ve toplumun da Kur'an'ı anlayarak İslam dininin örnek ümmeti olma görevini yapması lazım. Bakın Hac suresi 78. Biraz önce söyledim. Câsiye 18. Şimdi neden Kur'an'ın öğrenilmesi istenmedi? Biraz önce sordunuz onu siz. Kur'an'ın öğrenilmesini istememek işte bu Hac suresinin öğrenilmesini istemediler. Câsiye suresinin 18'inin öğrenilmesini istemediler. Ve Kur'an'ın net olarak anlaya, düşüne okuyun ve ona göre yaşayın. Çünkü Kur'an'da muhkem kurallar, din dediğimiz muhkem kurallar bütünü var. Din nedir diye sorarsam vereceğimiz cevap, din Kur'an'daki muhkem kurallar bütünü demektir. Yahudiler için din ne demek? Tevrat'taki muhkem kurallar bütünü demektir. Hristiyanlar için din ne demek? İncil'deki muhkem kurallar bütünü demektir. Bakın şimdi iş nereye geldi? Şöyle iki tane kitap ben. İki tane kitap. Bir Kur'an ve Son İslam. Bir de Tevrat ve İncil önceki İslam. Ve bu iki kitabı aynı gün çıkarttırdım yayın evine. Neden? Çünkü Tevrat'ta muhkem kuralları buldum. Ayet Tevrat'taki ayetlere göre muhkem kurallar. Yani değişmez din dediğimiz şart olan, uymamız olan, farz olan kurallar. Tevrat'takiler 201 tane buldum. Onları yazdım ayet. İncil'dekiler 350 tane. Ayet onları da burada yazdım. Ve bu kitap onun için Tevrat'taki muhkem kurallar bütünü din dediğimiz din daha önceki İslam demektir. Tevrat'taki. İncil'deki peki İncil'de de muhkem kurallar var. Din dediğimiz. Onlar da 350 tane buldum. İnceliye, ayet. Ve ne oldu? Tevrat'taki daha önceki İslam, İncil'deki önceki İslam, Kur'an'dakilerde sonra İslam. 2 tane kitap bunlar. Ve 3 dinin, ana dinin muhkem kuralları bu 2 kitapta var. Şimdi dolayısıyla din tektir. Dinin ismi İslam'dır. Hazreti Adem'den itibaren insanlara Allah'ın gönderdiği kurallar bütünü dediğimiz dinin ismi hep İslam olmuştur. Hazreti Musa da İslam, İbrahim de İslam, Yakup da İslam, İsa da İslam, Hazreti Muhammed de İslam. Ve indirdikleri dinler. Ama versiyonları, Tevrat versiyonu, İncil versiyonu ve Kur'an versiyonu. Yani bilgisayardaki bir programın versiyonları gibi. Kurallar gelişti çünkü ve en son kurallar bütünü Kur'an'da. Tevrat'tan önce kitap yoktu, sayfeler vardı. Kurallar çünkü az sayıdaydı. Ve insan toplumunda daha az sayıdaydı. Bilinç de farklıydı Tevrat'tan önce. Onun için kitap değil, sayfeler tarzında indirildi kurallar. İslam dininin kuralları. Ne zaman ki kurallar arttı, toplumlar kalabalıklaştı, bilinç değişti. O zaman Tevrat'tan başlamak üzere de kurallar daha kitap haline getirildi. Ama bütün kitaplardaki kuralları bir arada toplayan en son ve en gelişmiş kurallar kitabı Kur'an'dır. Olay bu. İster Tevrat'taki kurallara uyacağım der kişi, Tevrat'taki kurallara uyar, din dediğimiz kurallara uyar, öyle gider. İsterse de İncil'deki kurallara uyacağım der. O da İslam'dır. Bizim inandığımızda Kur'an, biz de dedik ki biz Kur'an'daki kurallara uyacağız. Biz buradaki kuralları benimseyeceğiz din olarak. Onun için dindar dediğimiz kişi Kur'an'daki muhkem kuralları en iyi şekilde öğrenip uygulayan demektir. Peki hocam diğer kitapları siz mesela inceleyerek ikisini toplayıp Tevrat'la İncil'i oradaki bilgileri bir kolaj haline getirmişsiniz. İnsanlara sunmuşsunuz açıkçası. İnsanların bazı bir kısımda şöyle bir durum var. Yani Kur'an dışında İncil ve Tevrat okuma öcü gibi gösteriliyor. Yani sanki o kitaplardan uzak durulması gibi gösteriliyor. Onlar da sonuçta gökten Peki imanın indirilen şartlarını sayar kitaplar değil mısınız? mi? Bakara 177, Değil mi? Bakara suresi 285, Nisa suresi 136. Kur'an'da 3 ayette imanın şartları sayılmış. Bunların arasında kitaplara iman var mı? Var. Peygamberlere iman var mı? Var. Ahirete iman var. Kıyamete iman var. Meleklere iman var. Allah'ın tekliğine iman var. İmanın şartları bunlar.
Ama İslam'ın şartı derseniz, İslam'ın şartı benim Kur'an'da belirlediğim 440 kural var. 440 Kur'an'ın bize farz kıldığı, uymamız gerekli olan kurallar bütünü var. Ben bunları 440 belirledim. Belki ve enteresandır. İlk defa muhkem kuralları bir arada toplayan kitap bu. Başka bir muhkem kurallar kitabı yok. Ve muhkem kurallar yani değişmeyen evrensel kurallar. Her toplum için geçerli kurallar. Bunlara Kur'an muhkem kurallardır. Ali İmran suresi 7. ayettir bunu. Ben demiyorum. Ve 440 kural belirledim ya, ayet. Bakın her ayette hangi kural bu ayette, hangi kural bu ayette diye. 440 kuralın 226'sı yasaklar. Sakın bunları yapmayın, sakın bunları yapmayın. Bunlar haramdır. 226 tane Kur'an'ın. 216 tane kural ise Allah'ın bizden yapmamızı istedikleri helaller. Peki bunları nereden bulacağız? İşte bu Ramazan ayında bu 440 din dediğimiz İslam dini, Allah'ın tek dini, bakın bu Kur'an'ın başlangıç kısmında en tepede şurada Allah'ın tek dini İslam'a son davet demişim ben. Ramazan ayında önce haramları 226'yı, sonra onlar bitince 214 helalleri Ramazan ayında 30 güne böldüm. Her gün bir video, 440 İslam dininin kuralları dediğimiz muhkem kuralları ben Ramazan ayında bitecek şekilde hazırlamış durumdayım. Gazi Özdemir YouTube sayfama girerseniz o YouTube sayfa benim Profesör Necla Özdemir Vakfı'na ait bir YouTube sayfasıdır. Profesör Doktor Necla Özdemir Vakfı'nın sayfasıdır. O vakıfla 11 tane kitap bunlar. Sadece 3 tane değil gösterdiğim. Daha 8 tane daha var. 11 tane kitabın bütün gelirleri ve bu vakıf aracılığıyla Eskişehir Tıp Fakültesi öğrencilerine burs veriyoruz. Yani bu kitapların bütün geliri öğrenci bursuna gider. Bana ait değil. Özellikle benim önerim daima Kur'an kitabı yanına mutlaka oku kitabını yan yana koyun. Oku kitabı mutlaka beraber olsun. Neden ikisi beraber? Anlayarak, bilgilenerek okumak istiyorsanız tabii. Çünkü Kur'an'da bir ayeti okuduğunuz zaman bir bilgiyle karşılaşıyorsunuz. Bazı ayetlerin çoğunda. Beyin o bilgiyi aldığı zaman hemen beyin başka bir bilgiyi sorar size. Ya bu konuda acaba Kur'an ne diyor diye sorar. Ayet var mı acaba aklıma gelen bilgiyle ilgili? O zaman buradan bulacaksın, bu kitaptan. Bakın fihristtir. Konularına göre Kur'an ayetleri. Burada ben ne yaptım? Bu da benim 10 yıllık bir birikimimin sonucu bu kitap. Ne yaptım? 3500'e yakın konunun ayetlerini, konularına göre toparladım. Ve kendimi ilkokul mezunu veya hatta daha okur yazar bile olmayan bir kişi gibi indirgedim. Ve ben ne sorarım dinle ilgili? En aydın olan kişi de bile o da ne sorar acaba? Kur'an'la ilgili, dinle ilgili. O aklıma geldikçe yazdım ve koskocaman bir fihrist kitap çıktı. Ve hemen fihristi açıyorsunuz. Harf sırasına göre, konulara göre ayetleri buluyorsunuz. O zaman da ne oluyor? Kur'an'ı iyice pekiştire gidiyorsunuz. Ve o zaman da din bilgisi ve Kur'an bilgisi iyice pekişmiş oluyor. O oldukça önemli 2 tane kitap. Dikkat ederseniz kitabın içeriğine ayet ve altında da eğer varsa benim yorumum mutlaka ayetin altında da yorumum var. Ama yorumu yaparken o ayetle ilgili başka ayetler varsa onları da buraya getirmişimdir. Yani ayetleri ayetlerle açıklama. Buna yöntem olarak da Kur'an'ı Kur'an ile açıklama. İşte biz 4 arkadaş bu yöntemi kullanıyoruz. Sorunun cevabını şöyle vermiş oldunuz. Yani ben sormuştum. Yani sadece Kur'an okuyup da işte İncil'le Tevrat'ı öte tarafa itmek, okumamak gerekiyormuş gibi düşünmek yanlış olduğunu söylediniz sizin anlattıklarınızda. Kur'an'da kitap ayrımı ve din ayrımı, dini görüş ayrımı yapmadan her kim Allah'ın tekliğini kabul ediyor ve salih ameller gerçekleştiriyorsa, nedir salih ameller? Yaratılanlara, dünya, cansız gördüğümüz cansızlara ve canlılara ve insanlara
bir şekilde fayda sağlayan her amele, her faaliyete Kur'an salih amel der. İşte salih amel hangi inançta olursa olsun, kimden geliyorsa o kişinin salih amelleri değerlendirilir. Belirli bir kitaba inanan veya belirli kitaba inanmayan cennete ve cehenneme gidecek diye bir şey yok. Cennete ve cehenneme ayrımı salih amellere göre, Allah'ın tekliğini kabul edene göre ve imanın şartlarını uyanlara göredir. Siz şeyi sordunuz, hani Tevrat'a inananlar, İncil'e inananlar gibi. Şimdi Evet, esasında evet. şöyle bir ayet okuyacağım. Bakara suresi 135-136. Ve bunu ben hani Tevrat ve İncil önceki İslam kitabında girişte yaptım, bu bazı ayetler. İsrailoğullarından olup İncil'i, Tevrat'ta kabul edenler veya İncil'i kabul edenler yanlış anlamasınlar diye Kur'an'dan onları ben ayetlerle girdim. Ve bu ayetlerden bir tanesi şu, Bakara suresi 136'da, ya Muhammed diyor, der, onlara devamla, Yahudi ve Hristiyanlara, biz Allah'a, bize Kur'an ile indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, Musa'ya, İsa'ya ve Rabbi tarafından tüm peygamberlere verilenlere inanırız de. Peygamber Hazreti Muhammed'e söylüyor. Hristiyanlar ve Yahudiler öyle de. Ve devam ediyor ayet. Bunların hiçbir arasında ayrım yapmayız. Biz sadece Allah'a teslim olanlarız. Yani Müslümanlarız şeklinde cevap ver. Kur'an'da enteresan bir tanımlama var ve bu tanımlama 1400 yıldır maalesef yanlış kullanılan bir tanımlama. Kur'an Allah'ın tekliğine kabul eden, hangi inançta olursa olsun şirk koşmadan sadece Allah'ın tekliğini kabul edene Kur'an Müslüman der. Yahudi de tek Allah'ı kabul ediyorsa, şirk koşmuyorsa o Müslümandır. İncil'i kabul ediyor, şirk koşmuyor, Hazreti İsa'ya şirk koşmuyor, tek Allah'ı ilahlara kabul ediyorsa o da Müslümandır. Budist veya Taoist veya Şamanist veya ne olursa olsun tek Allah'ı kabul etmişse Müslümandır. O zaman şöyle bir çağrışım yapması lazım sizde. Tek Allah'ı kabul etme inancında olanlara ne deniyor şimdi? Ve belirli bazı kesimlerden biraz moda olmaya başladı çünkü. Deist deniyor. Deist ne? Allah'ın tekliğini kabul ediyor. Ama imanın diğer 4 şartını kabul etmiyor. İşte o zaman demek ki Allah'ın tekliğini, tek ilahlığını kabul etmiş, ona iman etmiş olan kişi inancı ne olursa olsun, başka ne olursa olsun bunu kabul etmişse o kişiye Kur'an Müslümandır. Hocam çok ilginç başlıklar attınız ikinci bölümün başında. Yani çok Yo, marjinal bir çıkış bu bence. Yani birçok kesimler tarafından belki farklı görülebilecek, sizin gibi aydın olan, hani din ilimine kafasını vermiş insanlar için çok tabii ki bakın açıklayıcı bir yani tabir. ayetten söylüyorum ben zaten. Benim ne söylüyorsam bana izafe etmesinler. İşte Gazi Hoca böyle diyor. Hayır, ben öyle demiyorum. Ben Kur'an'ın dediğini aktarıyorum. Kur'an çünkü net. Bakın şimdi Bakara suresi 132. İbrahim kendisinin Allah'a olan davranışının aynısını çocuklarına ve torunu Yakub'a da vasiyet etmiş ve onlara, evlatlarım, Allah sizin için bu dini, yani İslam'ı seçti. Bakın kim diyor bunu? İbrahim peygamber evlatlarına diyor. İslam'ı seçti diyor. Dolayısıyla İslam kelimesinin geniş anlamını vurguluyor. Ayet söylüyor bunu. Kur'an söylüyor. Devam ediyorum. Ve ölünceye kadar da Müslüman olarak kalın demişti İbrahim çocuklarına. Müslüman olarak kalın. Yani şirk koşmadan. Sadece tek Allah'ı kabul edin. Ve öylece de Müslüman oluyorsunuz. Müslüman ifadesi bu. Şirk koşmak ne demektir? Onu vurgulamamız lazım. Evet. Çünkü insanlar şirk koşmayı sadece Allah'ın yanına başka bir put koymayı veya Allah'ın yanına başka bir inandırıcı, ibadet edecekleri bir insan veya hayvan veya da eşya koymayı Allah'ın yanına veya Allah'tan önceliğe ona ifadesini kullanıyor. Şirk koşma. Şirk koşma sadece bu değil. Çok geniş
kapsamlı bir konu. O da bir tartışma konusu, o da bir sohbet konusudur. Tabii hani bir hevesini bile öncelemek ve onu hedeflemek de şirktir. Bakın enteresan bir şey. Onu da Kur'an'a dayanarak söylüyorum gene. Şirki de anlatırken gene ayetlerle konuşuyorum. Yani ben sizinle veya başkasıyla yaptığım sohbetlerin temeli Kur'an'daki ve ayetlerdir. Kendimden hiçbir şey ilave etmem mümkün değil. Veya saklamam mümkün değil. Evet, devam ediyoruz şimdi. Konumuza devam edelim. Şimdi dolayısıyla ben lise çağlarımda Arapça, Latince harflerle yazılmış yine Arapça, Elmalı Hamdi Yazır'ın meali, o zaman bir tek o vardı. 1960'lı yıllar. Birlikte bu şekilde yıllar geçerken ben İstanbul Tıp Fakültesini kazandım. Ve İstanbul Tıp Fakültesi'nde bu sefer sahaflara gittim. Kitap araştırmaya başladım. Ve orada da yine İngilizce Kur'anlar buldum. 2 tane. Ve 2 tane bir meal de daha ekledim. Bunlarla da bu sefer çalışmalarımı biraz daha genişlettim. Tabii bu arada yine ben sürekli arayışta, sürekli sohbetlerde, sürekli şeylerde oluyorum. Kendimi geliştirme aşamasında. Tabii bir de insan vücudunu tıp fakültesine başladıktan itibaren insan vücudunun mükemmelliğini fark ettikçe de benim inancım daha pekişiyordu. Allah'a olan mükemmelliğine ve bunu bizim beynimizin çözemeyeceği sonucuna vardım. Dolayısıyla benim tıp fakültesi okuyuşum çok büyük faydalar sağladı bana. İnancımın kuvvetlenmesine büyük etki gösterdi. Mucizelere de şahitlik ediyor insan Aynen. sonuçta o ilim Zaten üzerinden. şöyledir. Gene Ali İmran suresinin 18. ayeti, Allah'ın varlığına Allah eserleriyle ve meleklerle adaletli davranan ilim adamları Allah'ın varlığını fark ederler der. Bakın, Allah'ın varlığını fark edenler, Allah eserleri, melekler ve adaletli davranan, yani aklını kullanan, doğru düşünen, araştırıcı, özgür iradeli ilim adamları. Ama ilim adam neyin ilmi? Evren ilmini araştıran. İşte tıp fakültesi olarak ben insan vücudunu, evrenin bir yapısı olan insan vücudunu araştırma nasip etti bana. Yani onun için biz özellikle imanı ve tıp mesleğini birlikte yürütenlerin bizim inancımız farklıdır. Başka mesleklerde olanları veyahut da Kur'an'ı meslek edinenlere göre de bizim yorumlarımız ve inancımız biraz farklıdır. Onu ben yıllar içinde fark ettim. Bu arada tabii Kur'an hakimiyetin gittikçe artıyordu ve arkadaşlarıma göre de ben Kur'an'la ilgili farklılığımın gittikçe farklı olduğunu fark etmeye başlayınca, özellikle 1999 yılında rahmetli eşim vefat etti. O da göğüs hastalıkları profesörü fakültede. Ondan sonra ben ölüme yakın deneyim yaşadım. Kaza yaptık çünkü. Ve ondan sonra ben senin görevin bitmemiştir diye beni geri gönderdiler. Ve döndüğümde de Kur'an temelli çalışmalarımı yoğunlaştırdım. Ve ilk kitap olarak da neyi yazdım ben? Din ve Beyin kitabını yazdım. Hocam bu bir fenomen hikaye, yani çokça duyduğumuz hikayelere benziyor hocam. O anı hatırlıyor musunuz peki? O gidip yani senin görevin bitmemiştir dediğiniz o hikayenin Tabii. o anını hatırlıyor Hem musunuz de hocam? canlı canlı. Nasıldı Gene hocam? konu bitmeyecek Anlatır mısın çünkü. biraz? Başka. Kısaca hocam bir anlatır mısınız? Çok kısa. O anı, çünkü Evet, insanlarda hep aynen. böyle bir beyaz ışık muhabbeti olur ya Anlık hocam. bir Işık gördüm tünelden geçtim. derler. Ben tabii kazayı da hatırlamıyorum. Sandıkta oldu. Afyon, Sandıklı'da. Bir tünelden geçtim. Karanlık bir tünelde önce. Sonra birden aydınlandı. Tünel böyle birden aydınlanma aşamasına, sınırına geldim. Ve tünelin sonunda daha ilerisinde bir kalabalık, beyaz elbiseler içinde, saçları da beyaz, kadınlı erkekli karışık ama erişkin insanlar. Ama insan gibi de yürümüyor, sanki kayıyorlarmış gibi. Ve aralarından bir tanesi, rahmetli eşim de gene beyaz kıyafetliydi. Onun da saçı beyazlaşmış, onlar gibi. Ve ona da cübbe giydirdiler. Aralarına Aralarında mıydı almışlar. rahmetli En eşiniz önde onların? tören gibi toplanmışlar ve en önde de
en artık görevlilerden bir tanesi onların içinden gene yaşlı, beyaz saçlı ve beyaz elbise bembeyaz elbise kayarak yaklaştı. Rahmetli eşim de beyazlar içindeydi ve ona bir cübbe giydirdi. Ben de ilerlemek istedim, gidemedim. Yani onlar o tünelin aydınlık kısmına geçemedim. Ve sen daha şimdi değil dediler bana. Kendimi ambulansta baygın gördüm ve gözümü açtım. Yanımda benim doktor olan oğlum vardı ambulansın için. O rüya gibi bir anda kesilip gerçek hayata mı Evet. ışınlandınız yani? Evet. Öyle bir kısa Yani bir kendimi süreç miydi? ambulansta gördüm tekrar. Ama o arada olan Anladım. şeyi hiç hatırlamıyorum bir şey. Sadece kalabalığı ve Bayağı. tüneli gördüm ve şeyi gördüm ve tekrar geri gönderildiğini hatırlıyorum o kadar. Evet. Çok fenomen bir durum yani açıkçası. Burada bu Ben şaşkınlıkla konuları dinledim hocam. da zekatımı vermem gerektiği konusuna varmaya başladım. Ve zaman zaman bana böyle hiç oturduğum yerde bir bakıyorum bir şey aklıma geliyor. Ya bir konu veya bir kitap hemen başlıyorum yazmaya. Mesela bu kitap enteresan şu anda Peki azminizi mi aynen. arttırdı hocam? Hayat azminizi mi arttırdı bu hikayeden Azmim sonrasında? arttı ve inancım farklılaştı. Ve yaşamın da devam ettiğine inancım arttı. Yaşam bitmiyor çünkü. Yaşam başka bir yaşama doğmak, ölüm başka bir yaşama doğmaktır. Veya aslına doğmaktır diye düşünüyorum. Şimdi beni başka konulara gene götürdünüz. Evet, bayağı konudan konuya gittik ama iyi de ettik bence Peki. yani. Çok Şimdi değişik şeyler tabii öğrendik e, hocam bugün. bu arada benim konular gittikçe pekişiyor, gittikçe artıyor ve Kur'an ile Hı hı. Kur'an'daki prensip ile din prensiplerine beyin prensipleriyle ortak olduğunu fark ettim. Ve bunu kitaplaştırdım. Şu anda bu kitap 13. baskıda. Enteresan bir. Ve bu kitapla 10 öğrenci bursu veriyorum. Tek bu kitapla. Kur'an'la da 15 hatta 20 öğrenci bursu veriyoruz. Bu kitaplarla. Çünkü Kur'an'da Müzzemmil suresinin 6. ayetinde Ya Muhammed Kur'an'ı ücret alınacak bir meslek kitabı sakın yapma der. Ve ben bu kitaplarla herhangi bir ücret karşılığı alacağım diye yapmıyorum. Bunları ben öğrenci bursu diye yapıyorum. Ve 11 kitap vakfın kitabıdır. Benim değil. Şimdi devam ediyoruz. Dolayısıyla Kur'an ruhunun ilkelerini ben belirledim bu süreç içinde. Hele öğretim üyesi olduktan sonra tabii. Ve beynin iyice ayrıntısına girdikten sonra. Beynin çalışma prensipleriyle Kur'an'ın çalışma prensipleri, ruh, temel ilkeler aynı. Bunu ben ne oldu? Kur'an'ın ruhunun temel ilkelerini şöyle belirledim. 16 tane ve bunları ben Kur'an'ı tercüme ederken, mealini hazırlarken bu prensiplere sadık kalarak yaptım. Nedir bunlar? Allah her gelişimde daima önceliklidir dedim ve tek ilahımızdır. Şirk koşulmaması lazım. Tercümede bunun birinci prensip. Diğeri hangi konuya değinilecekse tüm Kur'an göz önüne alınması lazım. Onun için tüm Kur'an'ın iyice bilinmesi gerekiyor. Onun için büyük sorumluluktur Kur'an'ı tercüme etmek. Ve zaman zaman ben vazgeçmeler geçirdim. Dönemler geçirdim. Zorlandığım dönemler oldu. Çünkü kullanacağım bir kelime bile toplumda veya insanların kafasını karıştırabilir. Veya kullanacağım bir kelime bile insanlarda huzursuzluk yaratabilir. Veya onların inançlarını olumsuz etkileyebilir. Döne döne bu Kur'an tercümesini bu 60 yıllık süreç içinde yavaş yavaş olgunlaşa bitirdim. Basit bir mesele değil. Büyük bir sorumluluktur. Şimdi bir ayet okunurken surede bulunan diğer ayetleri ile birlikte anlamlandırmayı gözümde aldım. Aynı zamanda motomat kelime tercümesi yapmadım. Anlam tercümesi yaptım. Yani ayetin anlamına uygun çok anlamlı Arapça kelimelerin uygun anlamlarını seçtim. Sınırlı da olsa bazı ayetlere inişlerine yönelik sebepler varsa onları da yine yorumlarda ekledim. Yine bir ismi Kur'an'ın benim belirlediğim kendine verdiği isimler var. Yani biz
bizim bildiğimiz bir isim biliyoruz. Kur'an-ı Kerim diyoruz. Halbuki Kur'an'ın onun dışında 65 daha ismi var Kur'an'ın. Kendine verdiği isimler bunlar. Yani insanların söylediği isimler değil. Kur'an'ın kendine verdiği toplam 66 tane ismi vardır. Kur'an'ın kendi içinde. Ve bunlardan bir tanesi Kur'an'ın bir ismi de hadistir. Zümer suresinin 23. ayetinde en güzel ehsenel hadis Kur'an'dır der. En güzel, en güvenilir, en tercih edilecek olan, dört gözü kapalı güvenilecek olan tek hadis Kur'an'dır der. Kur'an'ın ismi hadistir. Şimdi önümüzdeki kısmet olursa ay sonuna doğru muhtemelen biter. İslam camiasında, Müslümanlık camiasında çok değerli ve kabul edilen tek kitap Kütüb-i Sitte diye bir kitap var. 6 tane müellifin kitaplarının bir araya getirildiği ve sözler kitabı. Sözler var. Ama nedense 1400 yıldır bu kitaba hadis kitabı derler. Ve bu hadis kitabına yönelik ben son 2 yıldır bir incelemede bulundum. Ve Kütüb-i Sitte'de 5973 tane söz var. 5973. İşte bu sözlerin acaba kaçta kaçı hadistir, kaçta kaçı sünnettir ve bunların özellikleri, gruplaşmalarını yaptım. Şu grupta olanlar, şu grupta olan sözler, şu grupta olan sözler şeklinde bu 5973 sözü gruplaştırdım. Bir kitap yaptım. Kütüb-i Sitte'deki Hadis ve Sünnet Gerçeği ismiyle bir kitap hazırladım. Ve bu kitap önümüzdeki günlerde inşallah ay sonuna doğru herhalde biter. Çünkü redaksiyonlar, düzenlemeler hepsini bitirdim. Hatta evvelsi gün yeni bitirdim. Matbaaya hazır hale geldi. Ciltleme, matbaa falan herhalde ay sonunu bulur diye düşünüyorum. 1400 yıldır hadis nedir, sünnet nedir insanları sürekli ikilemlere bırakan bir yaklaşım var çünkü. Netleştirmemişler. Enteresan bir şey. Ama en son Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çıkardığı İbrahim Görmez zamanında çıkan bir kitap. 7 ciltlik Hadislerle İslam kitabı var. O kitaptan da yararlandım. O kitap biraz doğruya yaklaşmış ama tam gene bir netleştirmemiş işi. Ortada bırakmış. Ama ondan da bayağı yararlandım. Ve bu kitapla yine 1400 yıldır bir boşluk halindeydi. Hadis nedir, sünnet nedir diye insanların kafasını karıştıran, ortada bırakılan bir konu. O konunun boşluğunu doldurmak amacıyla 2 yıldır uğraştım. Ve çok şükür öyle bir sonuç çıktı. Göreceğiniz zaman bakalım neler düşüneceksiniz, bekliyorum. Yine Kur'an'ın hadis dediğimiz ismi var ya, Kur'an'ın bazı ayetlerinin devamı şeklinde Hz. Muhammed'in sözleri var. Kur'an'ın ismi madem bir hadistir dedim, o zaman hadisin devamı olan sözler de hadistir dedim. Hz. Muhammed'in sözleri. İşte onlar hadistir. Yani Kur'an'a uygun olan Hz. Muhammed'e atfedilen sözler hadistir. Vardığım sonuç bu çünkü. Ama onun dışındaki sözler hadis değil. Sünnettir. O zaman sünnet ne? Hadis ne? Hadislerin içeriği ne? Grupları var mı yok mu? Onların hepsini tek tek tablolar halinde hazırladım. Şimdi yine anlamlandırma yorum, yaşamakta olduğumuz çağın toplumunun yaşam koşullarına uygun olması lazım. Zamanımız bilgileri göz önünde bulundurulması gerekir. Mesajın anlamlandırılması ve yorumu evrensel olması lazım. Belli bir gruba, belli bir şeye hitap etmeyecek. Ve tüm insanlara hitap edecek. Yine ırk, soy, dini görüş, cinsiyet ayrımı yapmayacak. Verdiğim ayet anlamı ve tercümesi. Ve yine kullanılan kelimeler evrensel ve zaman üstü düşünülebilir, akışkan özellikle olacak. Her topluma uygun, her zaman uygun olacak. Bir de ayetlerin yorumlu Arapçasına sadık kalınarak muhkem, yani değişmez ana mesajlara uygun olacak. 440 mesajı. İşte 440 İslam'ın şartlarıdır bunlar. Bunların içinde namaz, oruç, hac, zekat, onlar birer tanedir. 440'ın içinde. Ama 5 tane değil İslam'ın şartı. 1400 yıldır İslam camiasına, peygamberimize iman eden toplumumuza yutturulan en büyük afyonlardan bir tanesi de İslam'ın şartı 5 denmesidir. İslam'ın şartı 440 muhkem kuraldır. 5 tane değil.
5 tane onların içindedir. 4 solusunun içinde 5 tanedir. Şimdi yine Kur'an'ın önemsediği üzere zorlayıcı olmayacak. Hiçbir kelime sıkıntı getirmeyecek tercüme ederken. Onlar çok önemli. Yine vücudumuzun maddi ve manevi yapısına, duygumuza yönelik zarar veya zorluk verici olmayacak. Ve yine Allah'a yakınlaştırıcı yola yönelmemize katkı sağlayacak. Ve inançlı olanlar arasında ayrımcılık yapmayacak. Ayrı düşman gruplaşma, din temelli düşman gruplaşmalara yol açmayacak. Şekilciliğe dayalı farklılaşmaya yol açacak bir yaklaşım benimsenmeyecek. Ve yine 15. kişinin mal varlığını ve sağlığını koruyacak tercüme ederken ve bir de akışkanlığı sağlamak amacıyla araya bağlaçlar, edatlar koyarak tercümeyi ana iskeleti olumsuz etkileyecek hiçbir şey eklenmeyecek bağlaçlar ve edatlar dışında. Anlamı iyice açıklayacak. Onun için anlam tercümesi çok zor bir tercümedir ve akışkandır. Yani sizi duraklatmaz. Ne diyor bu diye size herhangi bir olumsuz duraklamalar vermez anlam tercümesi. Akışkanlık sağlar. Ama motomat kelime tercümesi sizi duraklatır. İşte benim Kur'an'ı tercümemi kışkırtan Din ve Beyin kitabını okuyanların yaptığı geri dönüşümler oldu. Hocam dediler, çünkü Din ve Beyin kitabında, bu kitapta 500'e yakın ayet kullandım. Hocam dediler, sizin kullandığınız ayetlerin tercümesini siz yapmışsınız ve diğer meallerdeki tercümelere uymuyor. Sizin farklı ve akışkan tercüme yapmışsınız. Acaba diliniz de zaten uygun, ana diliniz. O zaman Kur'an'ı tercüme etmez misiniz? Öyle bir zorluğumuz var çünkü. Alıyoruz çünkü bazı mealleri, hepsini değil. Bazılarını alıyoruz. Bir duraklıyor da o duraklıyor. Acaba ne demek istiyor? Acaba ne demek istiyor diye 2-3 sayfa sonra yoruluyoruz. O zaman ne oluyor? Kitabın hepsini bitirmek çok zor bir sabır gerektiriyor. O beni biraz ona yöneltti. Ve çok şükür şu anda bu kitabın 12. baskısı ve insanlarımızdan olumlu çoğunluk, ama tabii nedeni girmeyeceğim. Bazı olumsuzluklar da olacak tabii. Çünkü dualite prensibi mutlaka olumlunun yanında olumsuz da olacaktır. Tüm olumlu varsa onda da bir hata vardır. Öyle düşünmemiz lazım. Şimdi yıllar içinde ben öğretim üyeliğim sırasında Kur'an'daki kullanılan prensiplerle, din olarak kullanılan prensiplerle beynin kullandığı prensiplerin çakıştığını gördüm 9 konuda. Ve bunu da işte bu Din ve Beyin kitabında yazdım zaten. 9 prensibi, temel prensipler aynı dedim. Din ve beynin. Bir defa Allah'ın dağıtım eğrisini kullanma prensibini kullanıyor. Beyin ve Kur'an. İkilemlerden seçim yapma ve yerine göre her ikisini dengeli kullanma prensibi. Hem beyinde var, hem Kur'an'da var. Ruhsal arınmada yararlandığı görünen ve görünmeyen kaynaklar var. Beynin ve dinin. Yine beyinde ve Kur'an'da ayrı, geçimsiz düşman gruplar oluşturma her ikisinde de yasak prensibi var. Her ikisinde de hem din ve beyinde hakkın dağıtımında eşitliği kullanmazlar ikisi de. Hakkın dağıtımında adalet prensibini kullanırlar. Yani hak edene hak ettiğini verilmesi. Hak etmeyene hak etmediğini verilmesi kesinlikle mümkün değil. Onun için eşit değildir ilahi sistemin dağıtımı. İlahi sistemin dağıtımı adalet prensibine göredir. Ancak ne oluyor? Eşit konumda olanlarda fırsat eşitliğini uygulama prensibini kullanır. Yani eşit konumdadır. Eğitimleri, backgroundları, CV'leri, her şeyi. O zaman eşitlik prensibi uygulanır ve aralarında hak yenmez. Bu hem beyinde var, hem de Kur'an'daki ayetlerde var. Zorlaştırıcı değiller ikisi de. Kolaylaştırıcı prensibini uygularlar. Denetleme, ödüllendirme ve cezalandırma prensibi ikisinde de var. Denetleme müthiş beyinde. Onun için denetleme kesinlikle ana prensiplerden biri. Ödüllendirme ve cezalandırma da yine ikisi de beraberdir. Ama hak edene. Ve yine eskiden, geleneklerden,
Atalardan gelen bilgilerden yararlanma var. Motomot taklit yok. Önemli bir prensip. Atalardan gelen prensip, görüşleri taklit etmez. Aklın süzgecinden geçirir, doğruları alır. Kendine göre doğru bulduğunu alır. Yani mukallit değildir beyin ve din. Onu da nerede görüyoruz? Bakara suresi 170-171 der ki atalarının görüşlerini akıl süzgecinden geçirmeden motomot taklit ederek kabul edenler davar sürüsü gibidirler der. Enteresan değil mi? Onun için de davar sürüsü elemanı olmamak için atalarınızdan gelen görüşleri akıl süzgecinizden geçirin. Ve size uyuyorsa onu alacaksınız. Uymayanı almayacaksınız. Motomot taklit etmeyeceksiniz. Ve yine 9. prensip azı karar, normali yarar, azlık ve çokluk aşırılıklarında ise zarar vardır der. Halbuki bize asıllardır azı karar, çoğu zarar demişler. Peki normali nerede? İşte burada prensip, beynin ve dinin prensibi azına karar der, normaline yarar der. Ancak azlık ve çokluk aşırılıklarında zarar var der. Ama neyi hariç? Uyuşturucu madde hariç. Maddenin azında karar yoktur. Bir alınır, ikincisi de mutlaka alınır çünkü vücut alışmıştır hemen. Onun için azında karar söz konusu değil. Kur'an'da imanın 5 şartı sayılmış değil mi? Biraz önce saydık. Allah'ın tekliği, ahiret, melekler, peygamberler ve vahiy kitapları. Şimdi dolayısıyla İslam'ın imanın şartları var ama İslam'ın şartları 440 muhkem kuraldır. Bunu da kesinlikle bu şekilde kabul etmemiz lazım. İşte Son Davet Kur'an kitabı bu prensiple hazırlandı. Ancak Allah'ın tek dini Kur'an kitabı 27 Mayıs günü Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yeniden basımı yasaklanmış olarak matbaaya bildirildi. Yayın evine bildirildi. Şimdi bunu bu Din İşleri Yüksek Kurulu bu kararı alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'na iletiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun aldığı kararı Sulh Ceza Mahkemesi'ne aktarıyor ve bu konuda karar alın diyor mahkemeye ve mahkeme aynı gün soruşturma yok, araştırma yok, şey yok. Aynı gün Diyanet İşleri, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun kararını mahkeme kararı olarak aynısını alıyor ve yayın evine iletiyor. Mahkeme kararı oluyor. Şimdi bakıyoruz Din İşleri Yüksek Kurulu'nun ve mahkemenin aldığı kararın sonuç cümlesini sadece okuyacağım. Çünkü daha fazla giremem. Mahkeme süreci devam ettiği için. Sonuç cümlesi şu. İlgili mealin İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı unsurlar içermekte olduğu anlaşıldığından 5187 sayılı basın kanununun 25'e 2. maddesi uyarınca basımının yeniden basılması yasaklanmıştır. Karar bu. Şimdi burada gerekçe ne? İslam dininin temel nitelikleri açısından. Şimdi bunu alınca ben hemen aynı ifade Ankara Sulh Ceza Mahkemesi tarafından alınan tabii aynı karar çünkü Din İşleri Yüksek Kurulu'nun Sayın İhsan Eli Açık'ın kitabı da engellendi. Yine Yüksek İslam Enstitüsü ve beraber benzer fikirlerimiz ağırlıklı olarak olan Sayın Hakkı Yılmaz'ın da kitabı meali engellendi ki Hakkı Yılmaz'ın da şu anda 8 ciltlik tefsiri de var ve meali de var. Onun da bu gerekçe, aynı gerekçe. İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı. Onun üzerine ben tabii mahkemelere itiraz yapıldı ve itiraz şu anda bekliyor. İhsan Bey ne yaptı bilmiyorum. Hakkı Bey ne yaptı bilmiyorum. Ama bizim avukatla beraber yaptığımız itiraz mahkemeye yapıldı. 9 ay önce itiraz etmesi yaptık ve mahkemenin itirazımıza tavrını bekliyoruz.
Bunun üzerine ben kitabın yasaklanması üzerine ben Din İşleri Yüksek Kurulu'nun dayandırdığı İslam dininin temel nitelikleri konusunu araştırmaya başladım. Bu kadar ben 60 yıllık Kur'an araştırmacılığım sırasında böyle bir ifade rastlamadım. Yani İslam dininin temel nitelikleri ile ilgili herhangi bir açıklama, herhangi bir ifade, herhangi bir madde nedir bu nitelikler şeklinde bir şeye rastlamadım. Acaba gözümden mi kaçtı yoksa ben mi fark etmedim? Kanunda da var. Yoksa mahkeme böyle bir karar almaması gerekir çünkü. Veya Kur'an'da olması lazım gibi. Araştırdım. Gerek 5237. sayılı Türk Ceza Kanunu'nu araştırdım. Bir. İkinci olarak da 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 25'e ikinci maddesini araştırdım. Ve baktım ki Allah Allah, İslam dininin temel nitelikleri şeklinde herhangi bir suç maddesi yok. Kanunlarda öyle bir suç ifadesi yok. O zaman şu anlam çıkıyor. Demek ki bir suç yapıştırılmış. Kanunda olmayan bir suçla kitaplar yasaklanmış. Yeniden basımı yasaklanmış. Öyle bir gerekçe yok. Peki öyle bir şey var mı? İslam dininin temel nitelikleri diye bir şey var mı? İnternette var. Ne buldum ben? Sitelerin ismini söylemeyeceğim. Reklama girmesin diye. Şimdi bir sitede İslam'ın dininin temel niteliklerini şöyle saymış. Can emniyeti 1. Nesil emniyeti 2. Mal emniyeti 3. Din, inanç emniyeti 4. Akıl emniyeti diye 5 madde saymış. Ve bunlar dinin temel nitelikleri demiş. Bir site. 5 madde. Devam ettik. 2 site karşıma çıktı. 2 sitede 6 madde saymışlar. 2 sitede. Bir, Allah'ın birliğine inanmak demiş. Meleklere inanmak. Kitaplara inanmak. Peygamberin elçiliğine ve diğer peygamberlere ve peygamberimizin son peygamber olduğuna inanmak. Ahirete inanmak. Bir de 6. olarak kadere ve kaza ve şerre inanmak diye 6. bir madde koymuşlar. 6 maddeli İslam dininin temel niteliklerini, imanın şartlarını saymışlar. Kaza ve kader konusu Bakara suresi 177, 285 ve Nisa 136'da var mı? Kaza ve kader konusu 6. madde imanın şartları içinde yok. Peki 6. madde Kur'an'da bu 3 ayette birinde 6. madde olarak ne saymıştık? Salih ameller demiş. Kaza ve salih amelleri kaldırmışlar. Atmışlar bir tarafa. Kur'an'da var. Bakara suresi 177. 5'ini sayıyor. 6. madde olarak da salih ameller gerçekleştirenler demiş. İmanın şartının 6. maddesi. Onu atmışlar 1400 yıldır. Yerine kaza ve kader demişler. İşin fecaatine bakın. Dolayısıyla 6 nitelik sulandırılmış. 6. salih ameller olması lazım. Onun yerine kaza ve kadere inanmak diye bir madde eklemişler. Neye dayanır? Kur'an'da böyle bir şey var mı? Yok. Bir siteye daha gittim. Burada da 9 tane var. 5 tane imanın şartını saymış. İlave olarak işte akla önem verir. Tevhid dinidir. Evrensel dindir. Kolaylık dinidir. Barış dinidir. Sevgi dinidir. Aşırılıklardan uzak bir dindir. 8. dünya ahiret dinidir. Fıtrat dinidir. 10. madde sosyal adalet sağlayan bir dindir. Ve son ilahi dindir diye saymışlar. Devam ediyorum. İslam ruhbanlığı yasaklayan bir dindir. Ruhbanlık ne? Din adamlığı. Din adamlığını yasaklayan bir dindir diyor. İslam dininin temel nitelikleri içinde. Şimdi bir de güzel ahlak dinidir ve temizliği emreder. 5 bildiren var, 6 bildiren var, 9 bildiren var, 14 bildiren var. İslam dininin temel nitelikleri. Hangisi İslam dininin temel nitelikleri? Bir birlik var mı? Kur'an'a dayanan bir şey var mı? Yok. Peki o zaman demek ki tek bir görüş yok İslam dininin temel nitelikleri konusunda. Ve Dini İşleri Yüksek Kurulu acaba hangi sayıya dayanmış ve kitapları yasaklamış ve hangi ilkeleri kendine düstur edinmiş ve ona dayanarak Kur'anları yasaklamış? Belli mi? Belli değil. Peki öyle bir suç var mı kanunlarda İslam dini
temel kurallarına aykırı diye bir suç yok. Kur'an'da da öyle bir ifade yok. Bu ifadeye dayanarak Kur'an tercümelerinin, meallerinin yasaklanması yoluna gidilmiş oluyor. Bu şimdi ne sağladı? Meal yazarların hepsi şu anda tedirgin mi? Tedirgin. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun ne karar alacağı belli mi? Belli değil. Kimi yasaklayacağı belli mi? Belli değil. Bu şey o zaman emsalle teşkil edecek bir yandan. İşte Bu üç dava. yani 3 mealin Hı hı. yasaklanması. Ama ilk yasaklanan 2022'de benim yasaklandı. 27 Mayıs'ta. 23'te Şubat ayında 2 tanesi daha yasaklandı. 3 ettik. Yani 3 dava şu anda itiraz aşamasında bekliyoruz. Arkasından ne gelecek, ne edecek bilmiyoruz. Şimdi dolayısıyla mealleri olanlar bir kabus içinde bekliyorlar. Ne olacağını bilmiyorlar çünkü onların başına gelecek mi, gelmeyecek mi bu olay bilmiyorlar. Bir de Hı hı. İslam dininin temel nitelikleri konusunda bir keşmekeş var. Bir birlik yok. Hangisi? Şimdi dolayısıyla bu kabus ne kadar sürecek? Keşmekeş ne kadar sürecek? Bir bilinmezlik var. Bütün temennim ve duam bu konuda aklı selimin galip gelmesi. Ve inşallah diyorum. Sorulara geçelim. Evet, sorular çok açıkçası geçen yayından gelen bu zamana sorular ve çok da merak uyandıran sorular. Müslüman olmayan ile evlenme başlığı Müslüman altında olmayandan evlenme sorular. Bakara suresi 221. Sayın izleyicilerimiz onu açabilirler. Ama ben şöyle özetleyeyim. Müşrik olan ile evlenilmez der. Ama hangi dini inançta olursa olsun Hı. tek Allah'ı kabul eden kişi ile evlenmek serbesttir. Ama kitabı hangisi olursa olsun, inancı hangisi olursa olsun tek şart şirk koşmayacak. Şirk koşmayan ile evlenmek serbesttir. Bakara suresi 221. İzleyicilerimiz onu açıp okurlarsa orada net olarak anlatır zaten. O zaman ikinci soruyu soralım. Reenkarnasyon çok Şimdi merak ediyorum. Kerem Bey Reenkarnasyon. şöyle reenkarnasyon konusu dini inanç veya inançsızlıkla ilgili bir konu değil. Dolayısıyla ben onu bu kitabın başlangıç kısmında temel kavramlar diye bir bölüm var. Ve temel kavramlar bölümünde reenkarnasyon konusu geldiğinde ben ne yaptım? Bir cümle kullandım. Dedim ki şurada reenkarnasyon tekrar doğuş konusu. Bunu altında bu konu din ve inanç ile doğrudan ilgili olmayıp sadece kabul etme veya etmeme konusu olduğundan değinilmesine uygun bulmuyorum diye not yazdım. Ve konuyu da kapattım. Yorumsuz bir yorum oldu hocam bu. Ama yani Yorumsuz bir yorum dini oldu inancı aslında. yönelik olumlu veya olumsuz etki yapacak bir konu değil. Yani bu konu bir kabul Hı hı. etme veya reddetme. Şimdi bazı kesimler kabul ediyor ama bazı kesimler de kabul etmiyor. Şimdi her ikisine de saygı göstermek lazım. Ama kabul edenleri reddetmeden önce araştırmak gerekir. Bu konuda bilgi sahibi olması gerekir. Kabul etmeyenleri de gene eleştirmemek lazım. Çünkü onun yetişmesi böyle. Ön yargısı böyle. Araştırmadan reddetmiş. O zaman araştırmak gerekiyor. Hemen ben inanmıyorum diye yaklaşmamak gerekir. Hiçbir fikre. Olumlu da olsa, olumsuz da olsa. Şimdi ben olumluları bazen cevaplandırıyorum. Yorumlardan olumsuz olanları da doğrusunu ben kendi doğrumu anlatarak onları okumaya sevk ediyorum. Son davet Kur'an Hı hı. olmak şartıyla ama. Çünkü ben başka meallerden sorumlu değilim. Başka meallerden çünkü bazen ayet okuyorlar bana. Benim yaptığım tercüme, anlam tercümesi okudukları tercümeye benim uymuyor. Ama başkasının tercümesinden beni herhangi bir şekilde sorgulayamazsınız. O benim tercümem değil o çünkü. Ancak benim tercümemden beni o zaman sorun. Ben size cevap vereyim. Ama başkası böyle tercüme etmiş. Siz niye farklı tercüme? Benim görüşüm bu. Onun da görüşü o. İkisi de saygıya layıktır. Aklına yatanı kabul edersin. Aklına yatmayanı kabul etmezsin. Oldu bitti. Aldın bir kitabı, aklına yattı, devam edersin. Aklına yatmadı, kapatırsın, okumazsın. Mesela bu kadar basit. Ama hakaret edici eleştiri yapmak o kişinin
kişiliğinin göstergesidir. Ve haksız bir hakaret bir beddua gibidir. Ve haksız bir hakaret beddua enerjisi göndermek gibidir. Eğer o kişiye gönderdiğiniz beddua enerjisi haksız bir enerji ise, o kişi o bedduaya uygun birisi değilse, sizin yaptığınız beddua size kat kat döner. Basit değildir. Bu bakımdan benim önerim, kabul etmediğiniz fikre karşı hakarete varmayan bilgi temelli eleştiri yapın. Bilgi temelli eleştiri. Bilgi temelli eleştiri başımın üstüne. Ama bilgi temelsiz, işte böyle diyorsunuz, şöyle diyorsunuz, bilmem ne hakaret ediyor. İşte siz bilmem nesiniz, bilmem ne, bilmem şuna bağlısınız, bilmem şunu şeysiniz. Arkadaş ben dünyada tekim. Ve bu elbisemle, çocuklarımla birlikte, eşimle birlikte biz hiçbir kimseye, hiçbir görüşe uygun değiliz. Uygun değiliz bakın diyorum. Çünkü hep uygun olmayan görüşleri tersiz biz. Ve ben Allah'a güveniyorum. Ve ödülümü de hiç kimseden beklemiyorum, Allah'tan bekliyorum. Allah'ın uygun olduğu takdirde ödül alırım. Allah uygun gördüğü takdirde ceza alırım. Görüşüm benimdir çünkü. Ve ben kendi görüşümden hesap vereceğim. Senin veya onun görüşünden değil. Herkes kendi görüşünü kendine saklasın. Hicr suresinin 87. ayetini okumalarını öneriyorum. Cuma 5'i söyledim zaten. İçinde ne olduğunu taşıdığın kitabın eşeği olma. İçinde ne olduğunu bileceksin ki eşeklikten kurtulacaksın. Kur'an'da hiçbir yerde Kur'an'ı anlamadığın dilde oku diye bir ibare yok. Döne döne anlayarak oku. Ona göre yaşa. Ona göre faydalı işler yap. Ama anlamadan okumak o da ayrı bir konu olacak. Gene tartışacağımız konulardan biri. Bir de söylenen bir laf vardır. Bana döne döne bazen söylerler ona. İşte bu kadar Arap var. Arapça bilen var. Onlar peki Kur'an'ı anlamıyorlar mı sizin gibi? Eğer Kur'an'ın söyledikleri özellikler varsa anlarlar. Bakın ne dedim ben? Kur'an demek ki her okuyanın anlayacağı bir kitap değil. Belirli şartlar varsa der Kur'an. Şu şartlar varsa ancak Kur'an'ı anlayabilir der. Hangi şartlar bunlar? Kur'an'ın söylediği. Ben söylemiyorum. Onun için başlık ne koyuyorum ben? Kur'an'ı ancak kimler anlar ve faydalanır diye bir başlıkla bir konu işleyeceğim. Kur'an'ı ancak kimler anlar ve faydalanır. Bunu kim söylüyor? Kur'an söylüyor. Ve madde madde saymış. Şu özellikleri varsa Kur'an'ı ancak anlar. Şu özellikler yoksa Kur'an'ı istediği kadar okusun anlayamaz der. Buyurun. Eğer Kur'an'ı kabul ediyorsan, inanıyorsan, iman gereği kabul ettiysen o zaman söylediklerini kabul edeceksin. Ve ayetleri o zaman anlayarak okuyacaksın ve hatanı ve asıllardır sana yaptırılan hataları da fark edeceksin. En çok merak edilen konulardan biri de hocam, kadın peygamberler var Şimdi mıdır tabii diye soruyorum. şöyle, toplumda kaba kuvvete önem verme ön planda. Savaşları yapan belirli Amazon kadınların dışında tarihte savaşları yapan hep erkeklerdir. Kaba kuvvet onlardadır. Hakim olan ağırlık, hök diyen ağırlıkları ön planda olan kaba kuvvet yönünden erkeklerdir. Çünkü peygamberler kim olursa olsun peygamberimiz de dahil ilan ettiği zaman hep işkence ve sıkıntı çekmiştir. Hep saldırıya uğramıştır. Ve Hz. Muhammed ve tarihte iki kişinin savaşları hep kazanmayla bitmiştir. Ve iki kişinin savaşları hep savunma savaşı olmuştur. Hz. Muhammed ve Atatürk'ün savaşları kesinlikle tek bir tane saldırı savaşı yoktur. Bütün savaşları hep savunma savaşlarıdır. Hz. Muhammed'in de Atatürk'ün de savunma savaşları yapmışlar. İkisi de. Yani o bakımdan ağırlık peygamberlerde hep erkeklerde olmuştur. Ancak kadınlarda da kitapsız kadın peygamberler var. Peki Kur'an'da var mı? Kur'an'da yok. Ancak Kur'an'da şöyle sayabilirsiniz. Hazreti Musa'nın annesine vahiy edildi der. Şimdi iki türlü peygamber. Peygamber iki kelimeyi kapsayan bir kelime. Tek kelime peygamber ama iki kelimeyi içerir. Bir, Resul yani elçi,
Allah'ın elçisi. Bir de Nebi, yani kitap sahibi olan peygamber. Resul, kitabı olmayan, bir önceki kitabın anlatımını yapan. Nebi ise kitabı olup o kitabını tebliğ eden. Şimdi dolayısıyla Resul olarak, elçi olarak kadın peygamberler diye tanınan nerede var? İncil'de var, Tevrat'ta var. Tevrat'ta Miryam diye bir Hazreti Musa'nın ablası peygamber olarak tanıtılmış. Firavun'un eşi Asiye, bir Firavun'un eşi Asiye, o da peygamber olarak Tevrat'ta tanıtılmış. Debora kadın peygamber Tevrat'ta. Hulda kadın peygamber Tevrat'ta. Noadia kadın peygamber Tevrat'ta. Peki İncil'de var mı? İncil'de de Anna diye bir kadın peygamberden bahsedilir. O kadar. Şöyle bir çağrışım oldu bende. Kur'an'da kadın yetkili kim var? Sabiilerin, ki biz ona Saba Melikesi Belikis ifadesini kullanırız. Tarihsel özelliği. Ama Kur'an'da Sabiilerin melikesi der. Acaba o Sabiilerin melikesi de peygamber miydi? Resul olarak. Yani kitapsız. Bilmiyoruz. Şu anda aklıma gelen bir kadından bahsetme konusu o söz konusu. Onun dışında kadın olarak bir tek işte var. Hazreti İbrahim'in eşi, diğer ikinci eşi Hacer. O nedir, neydir bilmiyoruz. İşte Meryem acaba peygamber miydi bilmiyoruz. Yani bir yakıştırma yapabiliriz zannımız üzerine. Ama İncil'de, Tevrat'ta var. Hocam bu geçen yayında sormuşlardı. Tesettür için şehvet yerleri konusu. Şimdi bu Biraz ayrı açabilir bir miyim? esasında zaman alıcı da bir konu. Bir defa bu konuyu çözmek için en başta Ali İmran suresinin 7. ayetindeki muhkem kurallar ve müteşabih kurallar nedir diye bunun kavranması lazım. Muhkem kural farz kuraldır. Evrensel kuraldır. Bütün dünya insanların uyabileceği ne uygun kuraldır. Bizler için de farz kural demektir. İşte onun için İslam'ın şartları, farz kuralları 440 tanedir. İşte bu ayrımı, muhkem kuralların nedir olduğunu bilirsek, müteşabihlerin de değişken, zamana ve toplumdan topluma farklı yorumlanabilen, farklı uygulanabilen, farklı anlamları olan çok seçenekli müteşabih olduğunu bileceğiz. Müteşabih kuralı. Bir de müteşabih kuralın muhkem olan kuralı gerçekleştirmek için kullanılan yöntem olduğunu bileceğiz. Eğer bu müteşabih ve muhkem kuralı bilirsek işin başından %50 çözeriz. Bunun yanında neyi bileceğiz? Araf suresinin 22'sini bileceğiz. Araf suresinin 26'sını bileceğiz. 22'sini bilirsek Kur'an'da Araf suresinin 22'sinde biz size soğuktan korunmanız ve şehvet yerlerinizi örtmeniz için elbise yapmayı öğrettik der. Bakın, elbiseyi niye öğretti ilahi sistem insanlara? Soğuktan korunsunlar ve şehvet yerlerini örtsünler diye. Gelelim Araf 26'ya. Cennet öncesi, cennet hazırlık aşamasında Adem ve Havva yasak meyveyi çiğniyorlar değil mi? Ve yasak meyveyi çiğneyince şehvet yerleri vücutlarının dışına çıkıyor. Daha önce şehvet yerleri içerideydi. Şimdi şehvet yerleri dışarı çıkınca bunlar Havva ve Adem utanmaya başlıyorlar. Neyle örtüyorlar ve nerelerini örtüyorlar? Büyük cennet yapraklarıyla erkek olan apış arasını örtüyor. Tek yeri. Kadın olan nereyi örtüyor? Memelerini, göğsünü ve apış arasını örtüyor. Peki Havva'nın o yapraklarla başka yerini örttüğünü gördük mü? Hayır. Resimlerde de, bütün anlatılan tarihi kitaplarda da şehvet yerlerini örttüler der. Kur'an'ın Araf suresinin 26. Ayeti bunu söyler. Bir de Nahl suresinin 81'ini de bileceğiz. Daha esas ayete gelmedi. Bunlar saydıkları hep hazırlık ayetleri. Hazırlık ayetlerini bilmeden sorunu çözemezsiniz. Hep ortada kalır. Ve başkalarının kullanma aracı olarak devam eder. İki dudakları arasında
insanları yönlendirirler. Ayetleri bilirsek kendimiz çözeriz zaten. Başkasının fikrine gereğimiz yok. Nahl 81'de de aynı şekilde biz size korunmanız için ve şehvet yerlerinizi örtmeniz için yine elbise yapmayı öğrettik der. Hep karşımıza ne çıktı? Şehvet yerleri. Başka yer çıkmadı şimdiye kadar. Gelelim Nur suresinin 30. ayetine. Yani çok mu yoruma açık hocam bu? Bu kadar dejenere Yoruma hiç edilmesine açık sebep değil. çok mu yoruma açık olması? Bu saydığım ayetler yan yana Hı hı. getirilmediği için. Bir de muhkem nedir, Evet. müteşabih nedir ayrımını bilmedikleri için. Enteresandır. Ben bu ayrımı net olarak ilk defa ben yaptım. Muhkem ve müteşabihin anlamını anlamlandırdım. Yani iki ayrımını Kur'an yapmış. Muhkem ve müteşabih demiş. Ama muhkemi nedir? Müteşabih nedir? Nasıl bulacağız? Nasıl ayıracağız? Onun ayrımını bilim adamı olarak ben yıllar içinde kendim yaptım. Bir yöntem geliştirdim. Muhkemi nasıl bulacağım? Bir ayette. Müteşabihi nasıl bulacağım? Bir ayette. Onların hepsini ben bir program halinde hazırladım. Ancak bazı kesimler benim bu muhkem ve müteşabih ayrımı, Kur'an'ın ayrımının açmama sıcak bakmadılar. Halbuki açın şimdi bunların ikisini de hani olanı bu iki kitabı burada net anlatmışım. Ya bu adam ne diyor? Ne demek istiyor? Acaba doğru mu diyor? Araştıran niye araştırmıyorsun? Niye bana sormuyorsun ya? Nereden buldun bu yöntemi? Sen ne demek istiyorsun? Sorun bana ya. Veya siz araştırın arkadaş. Siz araştırın. Muhkem nedir, müteşabih nedir? Benim yöntemim aklınıza yatmıyorsa koyun insanların önüne şu ayetin muhkemi, bu ayette bu muhkem kural var. Şu ayette bu muhkem kural var. Koyun önüne insanların. Bilsinler dinlerin kurallarını. Çünkü muhkem kurallar din kuralları. Farz kurallar. Uymamız şart olan kurallar. Din dediğimiz kurallar. Gelelim Nur suresi 30. ayet. Erkeklere önce hitap eder. Ey erkekler, gözlerinizi sakının haramdan. Size uygun olmayan yerlere bakmaktan. Ve kişileri rahatsız etmeyin. Kadınları rahatsız etmeyin gözlerinizle, bakışlarınızla. Cinsel isteklerinizi meşru yoldan kullanın. Sakın meşru yollara sapmayın. Namus ikazı kime yapılmış? Nur 30'da erkeklere yapılmış. Nur 31'e gelelim. Bir ayet sonrası bu sefer namus ikazı kadınlara yapılmış. Demek ki namusun korunma sorumluluğu önce erkeğedir. Kadınlar sonra. Peki. Çünkü kadınlar esasında namusuna erkekten çok çok daha fazla düşkündür. Eğer aklı başında ve gerçekten namusuna sadık bir kadını bir ordu erkeğin içine koyun hiçbir kimse bir şey yapamaz. Kadın istemedikten sonra. Şimdi orada der ki bakın Arapçasıyla gidiyorum. Durubuhu humuruhunne ala cuyubuhunne der. Arapçasıyla. Nur 31. Yani erkekler gibi Nur 30'daki gibi gözlerinizi ey kadınlar gözlerinizi sakının cinsel organlarınızı da koruyun. Biraz önce programın başında ne dedik? Durubuhunne kelimesini kullandık. Evet. Nur suresinin Dikkat ettim ben de 31. şimdi. ayetin Nisa suresi 34. ayette durubuhunların anlamı boşanın demektir. Kadını dövün demiyor. Halbuki bak Anlamını 8 çıkartmışlar. anlamı var durubuhunların. 7 anlamı diğer ayetlerde kullanılmış. Örtün, boşayın, kapatın, dikin, ayrılın. Hep anlamlar var. Durubuhunne kelimesinin anlamlarından bir tanesi dövün, vurun. Anlamlar, peki dövün, vurun kelimesinin anlamı Nisa 34'de uyuyor mu? Uymuyor. Peki hiçbir ayette geçiyor mu o kelime Başka yerde yok. anlamıyla? Başka Dövün ya yerde da yok. vurun şekliyle hiçbir Hayır. ayette geçiyor. Hiçbir ayette Bakın geçmiyor şimdi değil mi? bu örtünmeyle ilgili olan Nur 31'de durubuhunne var. Peki burada şimdi ayeti anlamlandıralım. Durubuhunne burada ne anlamda kullanmış geleceğim. Humuruhunne örtünüzü de 26 tane Kur'an'ın mealini yan yana getirdim ben. Bu o meallerde humuruhunne
malzeme anlamına ne vermişler? 26 tanenin 17'si başörtüsü demiş. Ama 12 tanesi örtü denir. İki kişi biz şal dedik. Şal. Kadının, Arap kadının kullandığı şaldır. Ve güneşten, çöl sıcağından, tozdan, fırtınadan, rüzgardan korunmak için deve bakıcısı onlar çünkü kadınlarda. Süt sağıyorlar. Toz içinde. Ne yapıyorlar? Şal kullanıyorlar. Başlarını fırtına gelince iyice örtünmek için. Çünkü kulakları dolar. Burunları dolar. Ağızlarını mümkün değil. Gözlerini açamaz. O şalla o amaçla kullanıyor ve ne yapıyor? Şöyle başının üstüne atıyor onu. Yani saçlarını, kıllarını örtmüyor. Atıyor başının üstüne. Düşmeyecek şekilde ve sırtına atıyor kenarlarını. O şalının, örtüsünün. Ve böyle duruyor. Öyle dolaşıyor. Ama şalın kenar uçları arkada. Şimdi drubuhu örtün anlamında kullanılmış. Nur suresi 31'de. Drubu yani dövün anlamı değil. Buradaki anlamı örtün, kapatın. Peki drubuhu kapatın. Humuruhunne örtünüzü ale cuyubuhunne. Cuyub koyun demektir. İnsanın koyunu. İki taraflı koyun. İki taraflı göğüs. İki taraflı koynunuzu kapatın. Peki iki taraflı koynunuzu kapatma muhkem kuraldır. Bu bir emirdir. Evrensel bir emirdir. Bütün dünya kadınlarına yönelik bir uygulanabilen bir kuraldır. Ve örtün. Göğsünüzü, koyunlarınızı kadınlar olarak örtün. Yani neyle örtün? Muhkem emir örtün göğsünüzü, koyununuzu. Neyle örtün? Müteşabihtir. O zaman o zamanın kadını hangi kadın? Adem'den itibaren Suudi Arabistan'da yaşayan Arap kadını. İnanan inanmayan, Yahudi olan, Mecusi olan, putperest olan, müşrik olan, Hristiyan olan, Müslüman olan. Bütün kadınların kullandığı ortak malzeme. Bu ortak malzemenin yazın ve bunlar sütyen yok. Keten elbise giyiliyor. Veya saten elbise giyiyor kadın. Ve sadece elbise giyiyor. Altında hiçbir şey yok. O yazın sıcağında bu elbise ıslanıyor. Terliyor kadın çünkü. Terleyip de elbise ıslanınca ne oluyor? Memelerine yapışıyor. Memeler aşağı çıkıyor. O sırada Medine'de savaş ortamı var. Aşiretler geliyor köylerden. Vahalardan. Savaşçı kişiler geliyor. Ve bunlar şehirde dolaşıyorlar. O zaman onların sataşmalarından, saldırılarından kendinizi korumak için memelerinizi, şallarınızın, örtülerinizin ucunu arkaya atmayın. Önünüze getirip örtün burayı demiş. Yeni bir kıyafet önerisi yok. Yeni bir kıyafet Müslümana özgü, kadına özgü yeni bir elbise kıyafeti veya herhangi bir öneri yok. Kullandığın örtünün ucunu getir diyor. Bitti. O zaman koynunuzu örtün. Neyle örtün? O zamanın örtüsü, bu zamanın sütyeni, bu zamanın döpyesi, bu zamanın tişörtü, bu zamanın elbisesi. Yani örtme aracı olarak kullanılan müteşabih kural değişkendir. Her toplum kendine özgü bir şey kullanır ama örter. Öyle değil mi? Yani muhkem kural örtmek ama müteşabihi yöntemi zaman ve topluma göre farklı. Çok seçenekli çünkü müteşabih olan. Bir örnek vereceğim. Hac suresi 27. Buyurun hocam. Açın Hac suresi 27'sini söylüyorum şimdi bütün dinleyicilerimize. Orada der ki ya İbrahim sana inananlara söyle yürüyerek veya develerin üzerine binerek hacca gelsinler. Ayet bu. Hac suresi 27. Bu ayette muhkem de var, müteşabih de var.
Muhkem ne? Hacca gelsinler. Bu bir din kuralıdır. Muhkemdir. Evrenseldir. Bütün Kur'an'a ve Hz. Muhammed'e iman edenler için uyulması şartlar uygunsa, maddi durumu uygunsa, sağlığı uygunsa o kişinin hacca gelmesi isteniyor. Bu muhkem kural. Peki neyle gelsin? Nasıl gelsin? Müteşabihtir. O zamanın şartlarında yaya ve deveye binmek. Ama şimdiki zamanda uçak var, otobüs var, helikopter var, taksi var. Bir de hocam küçük bir parantez açacağım bununla ilgili. Bir eleştirel bir bakış açısı açıkçası kendi gözlemim. Mesela yurt dışında da gidiyoruz belli yerlere. İşte Orta Doğu'da da işte yerlere gidiyoruz. Türkiye'de de belli ilçelere gidiyoruz açıkçası. Orada da sonuçta giyim tarzları insanların farklılaşabiliyor. İstanbul'un içinde de farklılaşabiliyor ilçelerde ve vesaire. Şimdi ben yazlık mekanlara gittiğim zaman şunu görüyorum. Bir Arap turist gelmiş mesela. Yanında hanımı var. Siyah çarşafla boydan aşağı örtülmüş bir şekilde hanımefendi. Ama beyefendiyi görüyorum. İşte şortu giyiyor, işte tişörtünü giyiyor. Bir de böyle yani modern böyle artist erkekler olur yani böyle jönler, jönler gibi falan geziyor yani. Ben o aradaki açık makas beni açıkçası farklı bir boyuta çekiyor. Yani öyle bir din inancı olabilir mi ya da öyle bir din kadınla erkek arasında giyinme, örtünme farkı olabilir mi diye sorguluyorum Şimdi yani ben bile yani baktığımda. hatırlarsanız Arap toplumu o kadar Arapça bilen Arap toplumları var ama Kur'an'ı anlamıyorlar mı? Siz mi anlıyorsunuz diye bana sitem ediyorlar Hı ya. hı, Şimdi hı hı, hı ne hı, dedik? hı hı. Kur'an'ı anlayabilmek için belirli ve Kur'an'ın koyduğu bazı özelliklere sahip olmak gerekir. Sadece Arapça bilmek yetmez. Benim de sadece Arapça bilmem yetmezdi bana. Benim de herhalde Kur'an'ın söylediği bazı özelliklere herhalde sahip olduğum ilahi sistem anladı ki benim de Kur'an'ı anlamamı sağladı. Şimdi dolayısıyla bir de başlangıçta ne dedik? 4 haham bir papaz Kur'an'da anlam kaydırmaları yaptılar. Tercüme hataları yaptırdılar. O zamanın tefsircilerine ve Kur'an'ı ilk tercüme edenlere. Ve orada özellikle kadınların aleyhinde kelimeleri tercüme ederken kadınların aleyhinde olan kelimeleri kullandılar. Kur'an öyle demediği halde. Amaç ne? Kadınlar çocuklarına daha çok hakimdirler. Kadınlar manevi konulara daha çok yatkındırlar ve kadınlar manevi konularda ve çocukların terbiyesinde erkeklere göre daha söz sahibidirler. Onun için kadınları ön plandan silmek, onların ağırlıklarını azaltmak ve etkinliklerini etkisiz hale getirmek stratejisi uygulandı. Onun için kadınlar hep itildi. İşte o durbunla kelimesi dövün en başta onun gibi daha nice ayetler var. Şimdi dolayısıyla o da erkeklerin işine yaradı. Erkeklerin işine geldi bu ayrım. Benimsediler yani dört Yahudi bir papazın yaklaşımını. Ve benimsedikleri bu yaklaşım 1400 yıldır devam ediyor. Evet, o verdiğim örnekte de zaten orada bir tarafın işine gelmiş gibi Ve böyle bir kasılıyor ya. insanın Adam yüzüne çarpıyor zaten. hanımını böyle giydiriyor. Yanında da o Efe gibi dolaşıyor. Yani ben hakimim. Evet, Havasını evet, yaratıyor kendine. Ve ben onu döverim diyor. evet, Niye kadın şiddeti maalesef. bitmiyor? Kur'an'da çünkü dövün diye ifade etmişler. Ve enteresan diye 26 tane mealin en az 17-18 tanesi dövün diye diyor insanlara. O insanlar o meali alıp okuyunca ne yapsınlar? Erkek olarak dövmek fetvasını almış oluyor. Onun için kadın şiddeti bütün meallerdeki bu düzeltme yapılmadığı sürece ve erkeklere de kadınlara da bu konuda eğitim verilmediği sürece kadın şiddetinin bitmesi mümkün değil. Ve üzüldüğüm konu Kur'an kadını koruyor. Sizle de program yaptık. 6. senesi. Ama kadın teşkilatları bu kitaba sahiplenmiyorlar. Dolayısıyla muhkemin, müteşabihe diğer ayetlerin kombine Evet. düşündüğümüz zaman Kur'an'ın emri şehvet yerlerinizi kadınların örtündür. Neyle örtün değişkendir. Zaman ve topluma göre farklıdır. Anadolu'muzda
köylerde yaşayanlarımız, çiftliklerde yaşayanlarımız, toprakta, tozda, tarlalarda yaşayan kadınlarımızın normal geleneksel örtüleri başım üstünedir. Ve onlar normal yaşam, normal kıyafeti giyiyorlar. Ama dinsel temelli kıyafet değil onların. Bulunduğu doğal ortam nedeniyle, yaptığı iş nedeniyle olan kıyafetleridir o. O saygıya layıktır. O en ufak bir şekilde eleştirilecek bir kıyafet değildir Anadolu insanımızın, kadınlarımızın kıyafeti. Ama dinsel temelli diye devreye girdiğiniz anda o zaman Kur'an'a uymuyor. Benim vardığım sonuç bu. Ve bu sadece benim vardığım sonuç değil. Birçok arkadaşlar, birçok bu konuda mahallede var bu görüşler. Yani ama mahallelerin maalesef 1/3 ancak bu görüşteyiz. 2/3'isi maalesef başka. Çünkü baş örtüsü kelimesini kullandığın anda o kadını mahkum ediyorsun başörtüsüne. Kelime olarak hemur önüne diyor. Hemur önüne örtü demektir. Ama şahıs şeklinde kadının her dini inançta olan ve olmayan bütün kadınların kıyılandığı kıyafettir. Dinsel bir kıyafet değildir o. Dostlar da gözlerini kırpmadan sağ olsunlar bizleri izlediler. Hocam sizin son söyleyecekleriniz varsa onları İzleyicilerden alalım. Sonrasında çok kapanış büyük yapalım. destek alıyorum. Özellikle YouTube sayfamın izleyici sayısı gün geçtikçe artıyor. İzleyici sayısı ve abone sayısı benim Gazi Özdemir YouTube sayfama girenlerin sayısı arttıkça oradan elde edilen gelir Novak Vakfı'na yani öğrenci bursuna gidiyor. O yönden bir destek istiyorum. Bir de o sayfamda benim 160'a yakın videom var. Çeşitli konularda. O YouTube sayfamdan çeşitli konulardaki videolarımı da izledikçe yine burs vermekte olduğumuz öğrenci sayımızı arttırmamıza hizmet etmiş olur, yardımcı etmiş olurlar. Hayır işlemiş olurlar. Allah kabul etsin. Bu saate kadar bizi izleyen, zamanlarını bize veren Aynen. tüm dostlara sevgiler, saygılar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Senin de ağzına sağlık. Sağ olun hocam, size de.